Donuk heykel ile akan nehir arasında bir köprü. Önceki bölümlerde iki devasa fikirle yüzleşmiştik. Parmenides gelip zamanın bir yalan olduğunu, evrenin donmuş bir heykel gibi yerinde saydığını söylemişti. Herakleitos ise tam tersini haykırmış, her şeyin aktığını, aynı nehre iki kez basamayacağımızı savunmuştu. Biri değişimi imkansız kılmış, diğeri değişimi tek gerçeklik ilan etmişti. İnsan olarak ortada kaldık. Bir yanda güven arayan aklımız, diğer yanda akışı hisseden bedenimiz. İşte tam bu kaosun ortasında felsefe tarihinin en büyük sentezci sahneye çıktı. Platon, elinde bir geometri cetveli ve zihninde kusursuz bir evren modeliyle gelip bu iki uç görüşü barıştırmaya çalıştı. Ona göre zaman ne bir yalandı ne de kontrolsüz bir akış. Zaman, ebediyetin hareketli bir görüntüsüydü. Bu tanım ilk duyulduğunda biraz havada kalabilir. Ebediyet nedir ki? Hareketli görüntü ne demek oluyor? Platon, milattan önce 4. yüzyılda Atina'da oturup düşündüğünde aslında insanlığın en derin kaygısına parmak basıyordu. Biz kusurluyuz, dünya kusurlu. Her şey eksik, her şey yarım. Ama zihnimizde mükemmelliğe dair bir fikir var. En güzel üçgeni çizemezsiniz ama mükemmel üçgenin ne olduğunu bilirsiniz. İşte Platon'a göre zaman, o mükemmel olanın bu kusurlu dünyadaki yansımasıdır. Tıpkı bir mağaranın duvarına vuran gölgeler gibi. Gölgeler hareket eder, değişir, titrer ama gölgeyi oluşturan nesne sabittir. Zaman gölgedir. Ebediyet ise nesnenin kendisidir. Biz ise o gölgeleri izleyerek ömrümüzü tüketen mahkumlarız. Platon bu fikirleri sadece havada bırakmadı. Timaios adlı diyalogunda evrenin yaratılışını detaylıca anlattı. Devlet adlı eserinde ise mağara alegorisiyle insanın bilgiye ulaşma serüvenini resmetti. Bu iki eser zaman felsefesinin temel taşlarını oluşturur. Platon'un akademisi Batı dünyasının ilk üniversitesi sayılır. 900 yıl boyunca ayakta kaldı. Bu kadar uzun süre var olabilmesinin nedeni, Platon'un sadece soyut fikirler üretmemesi, aynı zamanda bu fikirleri günlük hayatla bağdaştırabilmesiydi. Onun zaman anlayışı da böyle. Hem gökyüzüne bakıyor, hem de yeryüzündeki insanın derdini anlıyor. Bu sentez yüzyıllar boyunca düşünce dünyasını yönetti. Hristiyanlık teolojisinden İslam felsefesine, Rönesans sanatından modern edebiyata kadar her yerde Platon'un izleri var. Biz farkında olmadan onun çizdiği haritayla yol almaya çalışıyoruz. Zamanı kim ve neden yarattı? Platon'un evreninde hiçbir şey durup dururken ortaya çıkmaz. Her şeyin bir ustası, bir mimarı vardır. Ona bu mimara demiurgos yani zanaatkar diyoruz. Bu zanaatkar evreni yoktan var etmedi. Zaten var olan kaotik malzemeyi aldı ve onu mükemmel bir modele göre şekillendirdi. Peki model neydi? Ebedi ve değişmez olan idealar dünyası. Zanaatkar evreni yaratırken zamanı da birlikte yarattı. Çünkü zaman, evrenin kendisiyle birlikte başladı. Evren olmadan zaman da yoktu. Bu düşünce modern büyük patlama teorisini binlerce yıl önceden haber veren bir sezgi gibi durur. Ama Platon için bu sadece fiziksel bir başlangıç değil, metafizik bir zorunluluktu. Zanaatkar evreni mümkün olduğunca kendisine benzemek istedi. Kendisi ebediydi. Yarattığı evren de ebedi olmalıydı. Ama madde dünyasında ebediyet mümkün değildi. Madde değişmek zorundaydı. O halde ne yapılabilirdi? Ebediyetin bir kopyası yapılabilirdi. İşte zaman, bu kopyanın ta kendisidir. Ebediyet nasıl tek parça ve bölünmezse zaman da öyle olmalıydı. Ama madde dünyasında tek parça olmak imkansızdı. Bu yüzden zaman parçalara bölündü. Geçmiş, şimdi ve gelecek diye üçe ayrıldı. Oysa ebediyette böyle ayrımlar yoktur. Orada sadece sonsuz bir şimdi vardır. Bizim zaman dediğimiz şey, o sonsuz şimdiyi yakalama çabasının başarısız denemesidir. Saatin tik-takları aslında ebediyete ulaşmaya çalışan çırpınışların sesidir. Bu zanaatkar figürü, sonraki dinlerdeki yaratıcı tasavvurunu derinden etkiledi. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'daki yaratıcı anlayışı, Platon'un zanaatkarından izler taşır. Ama önemli bir fark var. Platon'un zanaatkarı mutlak güç sahibi değil. Var olan malzemeyle çalışmak zorunda. Bu yüzden evren kusurlu. Eğer mutlak güç sahibi olsaydı, kusursuz bir evren yaratırdı. Platon'un dürüstlüğü burada ortaya çıkıyor. Kötülüğün varlığını açıklamanın bir yolunu bulmuş. Kötülük, zanaatkarın isteği değil, malzemenin direnci. İnsan olarak çektiğimiz acılar, evrenin kusursuz olmamasından kaynaklanıyor. Bu insana garip bir teselli sunuyor. Tanrı bile her şeyi kontrol edemiyorsa bizden ne beklenir ki?
Bu düşünce, insanın kendi kusurlarıyla barışmasına yardımcı olur. Mükemmel olmaya çalışmak, evrenin doğasına aykırıdır. Gökyüzü saatleri ve gezegenlerin dansı. Peki bu zamanı nasıl ölçeriz? Platon'a göre zamanın ölçüsü gökyüzüdür. Güneş, ay ve gezegenler evrenin devasa saatlerinin akrep ve yelkovanlarıdır. Onlar hareket ettikçe zaman akar. Eğer gökyüzündeki cisimler durursa zaman da durur. Bu düşünce insanı mütevazı bir konuma iter. Zaman sizin kol saatinizde, telefonunuzda veya takviminizde değildir. Zaman, yıldızların dönüşünde saklıdır. Bizler yeryüzünde koştururken, aslında kozmik bir ritmin içinde dans ediyoruz. Platon, gezegenlerin hareketlerinin mükemmel dairesel olması gerektiğini savunurdu. Çünkü daire, mükemmelliğin geometrik şeklidir. Başlangıcı ve sonu yoktur. Her noktası merkeze eşittir. Gezegenler daireler çizerek dönerken, ebediyetin kusursuzluğunu taklit ederler. Elbette bugün biliyoruz ki gezegenlerin yörüngeleri tam daire değil, elips şeklindedir. Johannes Kepler milattan sonra 17. yüzyılda bunu kanıtladı. Platon yanılmış olabilir. Ama onun asıl derdi astronomik doğruluk değil, felsefi anlamdı. O, evrenin rastgele bir kaos olmadığını, arkasında akılsal bir düzen bulunduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Zamanın akışı keyfi değildir. Bir ritmi vardır. Mevsimler değişir, yıllar geçer, nesiller gelir geçer. Ama bu döngü hep aynı kalır. Bahar tekrar gelir, kış tekrar gelir. Bu tekrar ebediyetin bir yankısıdır. Hiçbir şey tam olarak aynı olmasa da form aynı kalır. Siz aynı nehre 2 kez basamazsınız ama nehir yatağı aynı kalır. Platon işte o yatağa, o değişmeyen forma odaklanır. Zamanın içindeki değişmezliği arar. Antik dünyada insanlar gökyüzüne bakarak zamanı anlardı. Mısırlılar Nil'in taşmasını Sirius yıldızına göre tahmin ederdi. Babilliler ayın evrelerine göre takvim yapardı. Platon bu gelenekleri felsefi bir temele oturttu. Gökyüzü sadece bir takvim değil, aynı zamanda bir aynaydı. İnsan ruhu ile evren arasında bir bağ vardı. Küçük evren ve büyük evren diye adlandırılan bu fikir, yüzyıllar boyunca etkili oldu. Siz küçük bir evrensiniz. Büyük evren neyse, siz de osunuz. Kalbinizin atışı, gezegenlerin dönüşüyle uyumlu, nefesiniz gelgitlerle senkronize. Bu düşünce insana evrende bir yer veriyordu. Modern bilim bu bağı kopardı. Artık evren mekanik bir saat gibi. Biz ise o saatin içinde sıkışmış rastgele parçacıklar. Platon'un dünyası daha sıcaktı. Daha anlamlıydı. İnsan ruhu ve zamanın ağırlığı. Burada işler biraz daha kişisel bir hal alıyor. Platon'a göre insan ruhu da zamanın ötesinden gelir. Ruh, idealar dünyasında ebediyeti görmüştür. Ama bedene hapsolunca her şeyi unutmuştur. Doğduğunuz anda aslında hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi görünürsünüz. Oysa Platon'a göre öğrenmek, hatırlamaktır. Bir matematik problemini çözdüğünüzde yeni bir şey icat etmezsiniz, zaten ruhunuzda olan bilgiyi hatırlarsınız. Zaman, bu hatırlama sürecini zorlaştıran bir perdedir. Bedeninizin ihtiyaçları, dünyevi kaygılar, zamanın baskısı, hepsi sizi o ebedi hakikatten uzaklaştırır. Siz aslında zamanın içinde sıkışmış bir ebedi varlıksınız. Bu durum insanın bitmeyen huzursuzluğunun kaynağıdır. Neden hep daha fazlasını isteriz? Neden ulaştığımız hiçbir hedef bizi tatmin etmez? Çünkü ruhumuz zamanın ötesindeki yurdunu özlüyor. Bu dünyada bulabileceğiniz hiçbir şey o özlemi tamamen dindiremez. Aşk, başarı, para, şöhret, hepsi geçici. Hepsi zamanın aşındırmasına dayanıksız. Ruhunuz ise aşınmaz olanı arıyor. Platon'un felsefesi bize bu özlemin nedenini açıklar. Siz bu dünyaya ait değilsiniz. Siz sadece buradan geçiyorsunuz. Asıl vatanınız zamanın durduğu o sessiz diyardır. Bu düşünce hem teselli edici hem de ürkütücüdür. Teselli edici çünkü yalnız olmadığınızı, daha büyük bir düzenin parçası olduğunuzu hissettirir. Ürkütücüdür çünkü şu anki hayatınızın bir gölge oyunundan ibaret olduğunu söyler. Platon, ruhun ölümsüzlüğünü kanıtlamak için çeşitli argümanlar geliştirdi. Faydon diyalogunda Sokrates'in idamdan önceki son konuşmalarını aktarır. Sokrates, ölümün bir son olmadığını, ruhun bedenden kurtuluşu olduğunu söyler. Beden bir hapishanedir. Ruh ise o hapishanede tutulan bir mahkum. Ölüm, hapishane kapılarının açılmasıdır. Ruh özgür kalır ve idealar dünyasına geri döner. Bu fikir Hristiyanlıktaki cennet inancını da etkiledi. Ama Platon'un cenneti bir yer değil, bir bilgi seviyesidir. Oraya giden günahsız olanlar değil, hakikati görenler.
Felsefe yapmak, ölüme hazırlanmaktır. Çünkü felsefe, ruhu bedenin zincirlerinden kurtarır. Mağara alegorisi ve zamanın gölgesi. Platon'un meşhur mağara alegorisini hatırlayın. Zincirlenmiş mahkumlar mağaranın duvarındaki gölgeleri gerçek sanırlar. Oysa gerçeklik mağaranın dışındaki güneşli dünyadır. Zaman da işte o gölgelerden biridir. Biz geçmişin izlerine, geleceğin hayallerine takılıp kalırız. Oysa gerçeklik zamanın dışındadır. Şu anı yaşamak bile yeterli değildir çünkü şu an bile bir gölgedir. Gerçek olan, o gölgeyi oluşturan ışığın kaynağıdır. Modern insan tam tersini yapıyor. Gölgeleri parlatmaya çalışıyor. Daha iyi televizyonlar, daha hızlı internet, daha konforlu arabalar. Hepsi mağaranın duvarındaki gölgeleri netleştirmek için çaba. Oysa Platon bize dönüp bakmamızı, zincirleri kırmamızı söyler. Zamanın baskısından kurtulup ebediyetin sessizliğine kulak vermemizi ister. Bu elbette kolay değil. Çünkü bedenimiz zamanın içinde yaşar. Açlık hissedersiniz, bu zamanla ilgili bir şeydir. Yorgunluk hissedersiniz, bu zamanla ilgili bir şeydir. Ölüm korkusu duyarınız, bu tamamen zamanla ilgilidir. Bedeni aşmak, ruhu özgürleştirmek gerekir. Platon buna felsefe yapmak der. Felsefe, ölüme hazırlanmaktır. Bedenin ihtiyaçlarını minimize edip zihni ebedi olanla meşgul etmektir. Matematik çalışmak, müzik dinlemek, doğruluk peşinde koşmak, bunların hepsi sizi zamanın ağırlığından biraz olsun hafifletir. Ama tamamen kurtulmak ancak beden öldüğünde mümkün olur. O zaman ruh, zamanın çarkından çıkıp ebediyetin dairesine geri döner. Mağara alegorisindeki zincirler aslında bizim alışkanlıklarımızdır. Her sabah aynı saatte uyanmak, aynı işe gitmek, aynı yemekleri yemek, bu rutinler bizi güvende hissettirir ama aynı zamanda bizi hapseder. Platon bu zincirleri kırmanın acı verici olduğunu bilir. Mağaradan çıkan mahkum ilk başta güneş ışığından kör olur. Gözleri acır, geri dönmek ister. Çünkü karanlık daha rahattı. Felsefi uyanış da böyle. Gerçeği görmek acıtır. Bildiğiniz her şeyi sorgulamak zorunda kalırsınız. Ailenizin size öğrettiği değerler, toplumun dayattığı normlar, devletin söylediği doğrular, hepsi sorgulanır. Bu süreçte yalnız kalırsınız. Ama Platon'a göre bu yalnızlık, kalabalık bir cehennemden iyidir. Zamanın tutsakları mıyız? Peki bu kadar güzel bir teori neden bizi tatmin etmiyor? Çünkü Platon'un evreni biraz fazla steril. Her şeyin bir amacı, bir düzeni var. Kaosa yer yok. Hatalar sadece cehaletten kaynaklanır. Oysa hayatımızda açıklanamayan acılı anlamsız kayıplar var. Platon'un zamanı çok mekanik. Gezegenler dönüyor, zaman akıyor, her şey yolunda. Ama insanın iç dünyasında kıyametler kopuyor. Bir annenin çocuğunu kaybetmesi, Platon'un kozmik saatiyle nasıl açıklanır? Hangi ebedi form bu acıyı haklı çıkarır? İşte Platon'un sisteminin en zayıf karnı burası. Bireysel acıyı evrensel düzenin içinde eritmeye çalışır. Size der ki üzülme, bu sadece bir gölge. Ama gölge bile olsa acı acıdır. Kanınız akar, içiniz yanar. Yine de Platon'un verdiği mesaj önemlidir. Zamanın kölesi olmayın. Saatinize bakarak yaşamayın. Yıldızlara bakın. Daha büyük bir resim olduğunu hatırlayın. Modern dünya bizi dakikalara, saatlere, teslim tarihlerine hapsetti. Platon ise bize kozmik zamanı hatırlatır. Bir ağacın büyümesi, bir dağın aşınması, bir yıldızın patlaması, bunların hepsi farklı zaman ölçekleridir. İnsan zamanı bu ölçeklerin yanında bir nefes kadar kısadır. Kendimizi bu kadar ciddiye almamalıyız. Koşturmacamız evrenin ritmi yanında bir karıncanın telaşı gibi. Bu perspektif insana alçak gönüllülük kazandırır. Evrenin merkezinde değilsiniz. Sadece büyük dansın içindeki küçük bir adımsınız. Bu tutsaklık sadece bireysel değil, toplumsal da. Kapitalizm zamanı metalaştırdı. Zaman para, zaman kaynak, zaman yönetilir, optimize edilir, maksimize edilir. Platon'un dünyasında zaman kutsaldı. Tanrısal bir armağandı. Şimdi ise tüketilecek bir ürün. Tatilinizi planlarken bile dakikalarla düşünüyorsunuz. Boş zaman bile planlanıyor. Bu insan ruhuna zarar veriyor. Platon bize zamanı kutsallaştırmayı öğretir. Her anın değerli olduğunu ama hiçbir ana tapılmaması gerektiğini söyler. Denge budur. Ebediyete yolculuk mümkün mü? Platon'a göre mümkün ama bu fiziksel bir yolculuk değil, zihinsel bir yükseliştir. Sevgi yoluyla, bilgi yoluyla, erdem yoluyla. Güzel bir şiir okuduğunuzda zamanın durduğunu hissettiniz mi? Derin bir sohbet ederken saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığınız oldu mu?
İşte o anlar, ebediyete açılan küçük kapılardır. Zamanın akışı kesilir, sadece saf bir varoluş kalır. Platon bunları anımsama anları olarak görür. Ruhunuz kısa da olsa eski yurdunu hatırlar. Sanatın, aşkın ve felsefenin gücü buradan gelir. Bizi zamanın hapishanesinden çıkarıp özgürlüğe taşırlar. Tabii bu özgürlük kalıcı değil. Tekrar bedene, tekrar zamana dönersiniz. Ama o anı yaşamış olmak bile yeterlidir. Bu yüzden Platon hayatı ciddiye alın ama çok da ciddiye almayın der. Oyunun kurallarını bilin ama oyunun kendisine kapılmayın. Zamanın size dayattığı rolleri oynayın ama o rollerin siz olmadığını unutmayın. Patronunuz, komşunuz, toplumsal statünüz, hepsi zamanın içinde var olan geçici etiketler. Asıl siz, o etiketlerin altında yatan ruhsunuz. Ve o ruh zamanın ötesinden geldi. Bu bilgiyle yaşamak, insana garip bir güç verir. Kaybetmekten korkmazsınız çünkü zaten hiçbiri sizin değildi. Ölmekten korkmazsınız çünkü ölüm bir son değil, eve dönüştür. Platon'un felsefesi insana bu cesareti verir. Zamanın nehrinde boğulmak yerine onun üzerinde yürümeyi öğretir. Aşk, Platon için özellikle önemli. Şölen adlı diyalogunda aşkın basamaklarını anlatır. Önce bir bedeni seversiniz, sonra tüm bedenlerin güzelliğini fark edersiniz. Sonra ruhların güzelliğine geçersiniz. En sonunda ise güzelliğin kendisine, idealar dünyasına ulaşırsınız. Bu bir yükseliş merdivenidir. Her basamak sizi zamandan biraz daha uzaklaştırır. Bedensel aşk zamana bağlıdır. Güzellik solar, beden yaşlanır. Ama ruhsal aşk zamana direnir. Sokrates ile Platon arasındaki ilişki böyledir. Öğretmen-öğrenci bağı nesilleri aşar. Bugün hala Platon'u okuyoruz. Demek ki ruhu zamanın ötesine geçebilmiş. İdealar dünyası ve zamanın ötesi Platon'un felsefesinin kalbinde idealar dünyası yatar. İdealar mükemmel formlardır. Güzelin ideası, iyinin ideası, adaletin ideası, bunlar değişmez, bölünmez, ebedidir. Bizim dünyamızdaki her şey bu ideaların kusurlu kopyalarıdır. Gördüğünüz her güzel çiçek, güzellik ideasının bir yansımasıdır. Yaptığınız her adil iş, adalet ideasının bir gölgesidir. Zaman işte bu kopyalar dünyasında geçer. İdealar dünyasında zaman yoktur. Orada her şey tek bir anda, tek bir bütünlükte vardır. Platon'un amacı bizi idealar dünyasına yükseltmektir. Felsefe bu yükselişin aracıdır. Matematik Platon için özel bir yer tutar. Akademisinin girişinde geometri bilmeyen buradan giremez yazarmış. Neden? Çünkü matematiksel doğrular zamana bağlı değildir. Üçgenin iç açıları toplamı bugün 180 derece, yarın da 180 derece olacak. Bu doğru evrenin başlangıcından beri geçerliydi, sonuna kadar da geçerli olacak. Matematik çalışırken zamanın ötesindeki bir hakikate dokunursunuz. Platon bunu hatırlama olarak görür. Ruhunuz, idealar dünyasında bu doğruları zaten biliyordu. Bedene hapsolunca unuttu. Matematik çalışmak, unuttuğunuzu hatırlamaktır. Bu fikir, modern matematik felsefesini de etkiledi. Matematiksel doğrular keşfedilir mi, icat edilir mi? Platon'a göre keşfedilir. Çünkü onlar zaten var. Biz sadece onları buluyoruz. Bu matematiğe mistik bir boyut katar. Sayılar sadece araç değil, aynı zamanda hakikatin kendisidir. Pisagorcular da böyle düşünürdü. Platon, Pisagorculuktan çok şey aldı. Sayıların gizemi, evrenin uyumu, ruhun göçü, hepsi Platon'un sisteminde yer buldu. Sonuç olarak ritmi yakalamak. Platon bize zamanın bir düşman olmadığını, sadece bir araç olduğunu söyler. Ebediyete ulaşmak için kullanılması gereken bir merdiven. Basamakları çıkarken yorulursunuz, terlersiniz, zorlanırsınız. Ama zirveye ulaştığınızda merdivene ihtiyacınız kalmaz. Zaman da böyle bir merdivendir. Onu kullanın ama ona tapmayın. Saatinize köle olmayın. Yıldızların ritmini dinleyin. İçinizdeki ebedi sesi duymaya çalışın. Parmenides'in donukluğuna da kapılmayın. Herakleitos'un kontrolsüz akışına da. Platon'un orta yolunu bulun. Değişimi kabul edin ama değişmeyen değerlere de tutunun. Adalet, doğruluk, güzellik, bunlar zamanın aşındıramadığı şeylerdir. Onlara tutunun. Hayatınız bir gölge oyunu olabilir. Ama o gölgeleri nasıl oynatacağınız size bağlı. Duvara korkunç canavarlar yansıtabilirsiniz veya zarif dans figürleri. Seçim sizin. Zaman akıp gidecek. Gezegenler dönmeye devam edecek. Siz de o dönüşün bir parçasınız. Kendinizi evrenden ayrı görmeyin. Siz evrenin kendisini deneyimleyen bir parçasısınız. Zamanın size yüklediği anlamı reddedin. Kendi anlamınızı yaratın. Ve unutmayın, asıl eviniz burası değil.
Burası sadece bir bekleme salonu. Beklerken sıkılmayın. Güzel şeyler yapın, öğrenin, öğretin, sevin. Çünkü dönüş vakti geldiğinde yanınızda götürebileceğiniz tek şey bu anılardır. Platon'un mirası Batı felsefesinin tamamına yayıldı. Alfred North Whitehead, 20. yüzyılda Batı felsefesi Platon'a düşülmüş notlardan ibarettir dedi. Bu abartılı bir söz değil. Hristiyan teolojisi, İslam felsefesi, Rönesans hümanizmi, Alman idealizmi hepsi Platon'dan izler taşır. Zaman anlayışımız bile Platonculukla şekillendi. Lineer zaman, kıyamet inancı, ruhun ölümsüzlüğü. Hepsi Platon'un etkisi. Biz farkında olmadan Platon'un gölgeleriyle yaşıyoruz. Belki de gerçeklikten bu kadar uzak olmamızın nedeni budur. Mağaradan hiç çıkmadık, sadece zincirlerimizi süsledik. Bir sonraki bölümde. Peki, Platon'un bu kozmik ve mistik zaman anlayışı ne kadar gerçekçi? Gezegenler durursa zaman gerçekten durur mu? Platon zamanı ebediyetin gölgesi yaptı ama öğrencisi Aristoteles çıkıp durun, abartmayın dedi. Ona göre zaman ne bir gölge ne de bir illüzyon. Zaman, hareketin sayısıdır. Önce ve sonraya göre ölçülen bir sürekliliktir. Hareket yoksa zaman da yoktur. Platon'un ideaları ile Aristoteles'in fiziği arasında sıkışıp kalan zaman kavramını konuşmak için bir sonraki bölümde buluşalım. Çünkü soru bitmedi, sadece somutlaştı ve cevap gökyüzünde değil, yeryüzünde saklı. Kapanış ve çağrı. Eğer zihninizdeki zincirler biraz gevşediyse işe yaramış demektir. Aylak felsefeci olarak bizim derdimiz cevap vermek değil, soruların ağırlığını birlikte taşımak. Her hafta biraz daha fazla soru, biraz daha az cevapla buradayız. Beğenin ki bu felsefi baş kaldırış algoritmayı aşsın. Abone olun ki mağarada yalnız olmadığınızı bilin. Yorum yazın ki gölgelerle değil birbirimizle konuşalım. Buluşma noktamız belli. Aylak felsefeci. Ve unutmayın, aylaklık zihnin özgürlüğüdür. Gölgeniz sizi terk etmeden görüşürüz.